Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir rehber videosuyla daha karşınızdayım. Bu rehber videomuz skill videosu olacak. Yani biliyorsunuz ben çok skill yapıyorum ama maalesef bu sene oyun biraz ağır. Yani skillleri de biraz bitirmişler ama hala skiller çok etkili. Çünkü bu ağır oyunda rakibimizi açabilmemizin tek yolu pas dışında. Eğer çok iyi pas oyunu oynayamıyorsanız skiller. O yüzden bu skill rehberini yapmaya karar verdim. Yani oyunda 60-70 tane skill var. Çok fazla skill var oyunda ama ben size bu videoda 17 tane göstereceğim. Gerçekten çoğu gereksiz, yani yapmanıza gerek yok. Ama bilmek istiyorsanız onun için de ayrı bir video çekerim. Böyle bütün skill'lerin olduğu en baştan bir video çekerim. Ama gerçekten şu oyunda hani gereksiz. Oyun çünkü bayağı ağır. Dribbling falan olayını da biraz bitirmişler. Ama bu dediğim, anlatacağım skill'leri bilmeniz önemli. Bunların içinden de fazla olanlar var, hatta onları da kendinize göre eleyebilirsiniz. Ben şimdi videonun içinden de göstereceğim örnekleri. Bu anlatacağım da, kol da olacak ekranda. Ben çalıştım arkadaşlar, bakın burada her şeyin notunu aldık. Yani emek verdim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Haydi videoya geçelim. Şu ana kadar YouTube'a 13 tane gameplay videosu attım. Gameplay videolarından, bu 13 videodan yaptım bu videoyu. O yüzden videonun içinden görüntüler olacak. Hemen ayarlarımı da göstereyim. Bu arada Santra modundayım. Normal maç içindeki şeklini göstereceğim. İlk önce bir ayarlarımı göstermek istiyorum. Benim ayarlarım sadece klasik ayarlardan kare ve yuvarlak değişik. Bu çünkü skill hareketleri buradaki ayarlarınıza göre değişebiliyor. İlk hareketimiz shoot fake'i. Yani bazı böyle falan hareketler var artık skill olarak değerlendirmediğimiz, yani oyunumuzun her anında kullandığımız ama çok etkili hareketler. Bu shoot fake'i de onlardan biri. Normal giderken kare veya pas ya da yuvarlak veya pas, ikisi de oluyor. Şöyle bakın, gidiyoruz. Kare veya pas yaptık ve analogdan elimizi çektik. Yön vermiyoruz. Yön vermezseniz böyle duruyor. Kare çarpı bıraktım şeyi. Yönü de bıraktım. Böyle duruyor. Aynı şekilde yuvarlak çarpı da yapabilirsiniz. Yön vererek yaptığınız zaman da böyle yapar. Yönü bırakmazsanız böyle yapar. Ya da böyle yukarı şut fake'i de yapabilirsiniz. Böyle aşağıya, sağa, sola, her yere yapabilirsiniz. Ama tabii bunun skill'i de önemli. Bu iki skill, bir skill, herkes yapabiliyor bunu. Etkili bir hareket. Böyle birden giderken hop basıyorsunuz, hemen yön değiştiriyorsunuz falan. Yani şimdi maç içinde de zaten örneklerden göstereceğim. Bastınız, durdunuz. Tabii Messi bunu daha kıvrak yapıyor. Durdunuz. Genelde adam geçmek için falan daha kullandığımız gelişmiş skill'ler var. 5 skill, 4 skill oyuncuların yapabildiği. Ama bu skill'ler genelde yön değiştirmek için, bir anda durmak için etkili. Bunu kullanacaksınız. Yani kullanın. Kullanmak zorundasınız. Şimdi videodaki örneklere geçelim. Evet, ilk örneğimiz, rakibimiz geliyor. Bakın shoot fake'ini yaptı. Hemen orada güzel de savunma yaptık ama orada açısını buldu, pasını gönderdi ve golünü attı. Evet, sıradaki örneğimiz, Muriel'le gidiyoruz. Bir şut fake'i yaptık. Rakibimiz gidiyor zaten. Ben arkasına bir fake pas yapıyorum ama hiç gereği yok zaten. Gördüğünüz gibi rakibimizi orada ekarte ediyoruz. Yani şut fake'inin kullanım amacı tamamen bu. Alan yaratmak. Yani çalım dağıtıyorsunuz, görüyorsunuz. Rakibiniz birden kayabiliyor. Bunu mutlaka kullanın. Yani oyununuza ekleyin. Sürekli her yerde pas atarken, ne bileyim şut çekerken, pozisyon yaratırken kullanın. Evet, sıradaki hareketimiz L1 şut fake'i. L1'e basılı tutarak şut fake'i yapıyoruz yön vererek sağa veya sola. Bu etkili bir hareket. Çok kullandığım bir hareket değil ama bilmenizi istediğim bir hareket. Çünkü bu sene yeni bir özelliği geldi L1 şut fake'inin. Daha dik bir açıyla yapabiliyor. Normalde hareket şu. Hareket bu. Yani sağa veya sola L1'e basılı tutarak kare çarpı veya yuvarlak çarpı, hiç fark etmez. Bu sene yeni gelen özelliği ise böyle çapraza doğru giderken yaptığınız zaman bir anda yukarı dönebiliyorsunuz. Geçen senelerde bu böyle bir şey yoktu. Bakın, çapraza doğru giderken bir anda tersine dönebiliyor. Bu onu etkili bir hareket haline getirdi. Çünkü birden yön değiştiriyor. Bunu da mutlaka kullanın. Yani işinize yarar. Bir anda dönüyor çünkü. Baksanıza. Zaten şey bir hareket. Birden hız boost'u da veriyor. Bunu bence kesinlikle oyununuza ekleyin. Faydası olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi bu hareketle alakalı iki tane örneğimiz var. Bu örnek gayet güzel. Ne demek istediğimi anlatıyor. Bakın, Rafael'e topu aldık. Hemen çaprazdaydık. Hemen yukarı doğru bir şut fake'i. Gördüğünüz gibi nasıl alanımızı boşalttık, rakibimizden kurtulduk. Evet, burada da yine Felix'le gidiyoruz. Bir L1 şut fake'i yapacağız. Bakın, böyle durumlarda da kullanılabiliyor. Bir anda kendimizi aşağı çevirmemize sebep oldu. Yani bunu ball roll'la da yapabilirdik ama onu tercih etmişim. Kullanılıyor, yani işe yarıyor. Mutlaka deneyin. Yani oyununuza ekleyin. Bir zararı olmaz. Aksine bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Evet, şimdiki hareketimiz ball roll. Bu da shoot fake gibi en temel hareketlerden biri. Yani oyunun her yerinde kullanıyoruz.
Bu arada size yönlerle ilgili bir şey de hatırlatmak isterim. Mesela şimdi ball roll'u oyuncunun sağına ve soluna sağ analoğu ittirerek, yani sağına veya soluna sol analoğu bir kere ittirerek yapabiliyoruz. Mesela böyle giderken soluna ittirdim, biraz uzun basılı tuttum. Ball roll'u yaptı. Buradaki yön olayını çok iyi anlamanız lazım. Şimdi harekette tabi gösteriyor ya, ball roll sağına diyor. Yani şimdi bu tarafa giderken siz sağ analoğu sağa ittirirseniz ball roll yapmaz. Orada sağına demek istediği oyuncunun önüne baktığı yönün, yani oyuncunun sağını demek istiyor aslında. Oyuncunun şimdi Pereira'nın burada sağı neresi? Aşağı doğru taraf değil mi? Yani sağının aşağısına doğru. O yüzden sağ nolu aşağı çekiyorum. O zaman ball roll'u yapmış oluyor. Giderken yaptığımız zaman böyle ball roll'u yapıyor. Yani buradaki yön kavramına çok dikkat edin. Herkes bu yüzden skill'lerde yanlış yapabiliyor. Yön önemli. Pereira'nın sağı yukarısı olduğu için analoğu yukarı çekiyoruz. Yani sağ sol dediği zaman siz oradaki yöne bakmayın, oradaki yönü uygulamayın. Oyuncunun sağı ve solu neresiyse oraya doğru uygulayın. Yani onu düşünüp uygulayın. Gidiyorsunuz, hop bir anda yukarı döndünüz. Ya bu pratik. Oyunun her yerinde zaten benim videoları izliyorsanız ball roll'u her atağımda kullanıyorum. Yani her atağımda illa bir pas vermeden, bir şey yapmadan. Çünkü hem topu saklıyor, hem alan yaratıyor, hem yönünü değiştiriyor. Müthiş bir hareket. Kesinlikle her neredeyse driblinginizde, tabii çok abartmadan, kullanmanız gerekir doğru yerlerde. Evet, şimdi ball roll örneklerine geçiyoruz. Yani oyun içinde çok kullandığımız için çok örnek var. Bakalım, şimdi James'le alanı bulduk. Gidiyoruz. Hemen bir tahminime göre bir ball roll yapacağız. Bakın, ball roll'u çektik, zaten rakibimiz hala gitmeye devam ediyor. Bu bize orada bir avantaj sağladı. Yani ikincisi de gidiyor zaten. Yaptık. Açımız belli. Zaten pas atacağımız yer de belli. Yani gördüğünüz gibi basit. Diğer örneklere geçelim. Evet, ikinci örneğimizdeyiz. Bakın, ball roll'u hemen çektik. Arkasında bir stop over. Ondan sonra devam ediyoruz. Yani buradaki önemli olan orada ilk açıyı yaratmak. Arkasına tabii bir iki skill'le bunu süslerseniz daha yaratıcı olacaktır. Daha rahat olacaktır ama gördüğünüz gibi ball roll her şekilde kullanılıyor. Evet, yeni örneğimize geçiyoruz. Diaby ile yine kanattan geliyoruz. Bakın, direkt ball roll'u yaptık ve müthiş bir açı. Yani çok etkili, yani çok basit bir hareket. Bir tane sağ analogu aşağı ittiriyorsun. Yani biraz, bir saniye falan aşağı ittiriyorsun. O hareketi yapıyor ve gördüğünüz gibi bomboş yani. Gerçekten çok mucize, çok temel bir hareket. Şunu bile oyununuza eklemeniz size pozisyon anlamında özgürlük tanıyacaktır. O yüzden mutlaka kullanın. Evet arkadaşlar, sıradaki hareketimiz step over. Çok kullandığım bir hareket. Yani aslında o kadar fazla kullanmıyorum ama çok etkili. Bu videoyu çektikten sonra daha fazla kullanmam gerektiğini anladım. Daha fazla da kullanacağım. Zaten yine örnekleri göreceksiniz. Çok çok etkili bir hareket. Zaten skill'leri 2 yıldızdan 5 yıldıza doğru yapıyoruz. Sıralama o şekilde. Yorumlarda da zaten skill'leri tek tek yazarım size. Hangi dakikada hangi skill var, onlar da size yardımcı olur. Step over'ı yapmak kolay. Çok zor bir hareket değil. Giderken oyuncunun önünden bir 180 derece çizeceğiz. Sağına veya soluna. Şu anda mesela Ramos'tayız. Ramos zaten 3 yıldız, her türlü yapıyor. Ramos'un önüne taraf sağ taraf. O yüzden giderken böyle sağından başlayacağım. Sağ blokla bir 180 çizeceğim. Böyle bir hareket yapıyor. Bunun adı step over. Aynı şekilde mesela solundan yaptım. Sağından yaptım. Sağına doğru, soluna doğru. Bu step over. Bunun tabi bu şekilde yaptığınız zaman, yapıp bıraktığınız zaman böyle yapıyor. Ama mesela bunun etkili olanı, sağ yaptınız, hop çıktınız. Yön verdiniz. Yani hareketi yaptıktan sonra yön verirseniz daha etkili oluyor. Aynı şekilde mesela geri de çıkabiliyorsunuz bu şekilde. Orada da bir hız sağlıyor. Hop yapıp yukarı. Sağ. Mesela böyle de dönebiliyorsunuz. Tek şeyde step over'da kesip de çıkabilirsiniz hareketten. Mutlaka kullanmanız gereken hareketler arasına adını yazdırır. Şimdi örneklere bakalım. Topu forvetimizle buluşturuyoruz. Hemen bir step over. Arkasına hemen çıktık. İlkinde çıktık hareketten. Orada bize bir hız boost'u sağladı ve çok rahat bir şekilde kurtulduk. Yani sağ çaprazına önünden şöyle bir 180 çizdik sağına doğru oyuncunun ve hemen sol analogla tersine doğru, yani o tarafa doğru yön vererek çıktık ve çok rahat bir şekilde rakibimizden sıyrıldık. Evet arkadaşlar, o efsane örneğe geldik. Şimdi bakın, topu Koman'la buluşturuyoruz. Koman da kıvrak bir oyuncu. Bakın, hemen oyuncunun sağına doğru bir 180 ve hemen oradan çıktık. Gördüğünüz gibi rakibimiz artık yok. Sonra da zaten içeri girip golü bulduk. Sıradaki hareketimiz heel to heel, yani topuktan topuğa. Girerken sağ analoğu ileri ve geri yapıyorsunuz oyuncunun önüne doğru. Yani oyuncunun önü şimdi sol taraf olduğu için sol sağ. Burada oyuncunun önü sağ taraf olduğu için sağ sol.
E, Etkili. Zaten şimdi videolarda da göreceksiniz. Yani tabii böyle düz bakıldığı zaman etkili değil ama yine mesela bir hız boost'u sağlıyor. Ceza sahası içinde bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Etkili yani bunu da kullanıyorum ara sıra. Diğer skill'ler kadar çok olmasa da bunu da kullanıyorum. Çok çok kullanmanızı önermem. Bazı kritik noktalar var. Oralarda işe yarıyor. Şimdi örneklerde bakalım. Evet arkadaşlar, Heal to Heal'ın ilk örneği. Yani çok kullanmıyorum dedim ama Step Over'dan daha çok örnek varmış. Şimdi pasımızı verdik. Şurada topu kimle buluşturacağız? Lao ile buluşturduk. Bakın alır almaz işte az önceki dediğim olay. Orada hemen bizi bir tık ileri attı. O Heal to Heal'ı yaptıktan sonra hemen bir speed boost. Orada Heal to Heal'ı yaptık ve önümüz boşaldı. Bir anda kendimizi o boşluğa atabildik. Evet, bir örneğimiz daha. Yine bir Heal to Heal gelecek. Santrafor'la buluşturduk ve yine aynı şekilde orada kendime alan yaratmak için kullanmışım ve başarılı da olmuş. Orada topu Diaby ile buluşturduk ve önümüzde bir boşluk var. Tabii ki Heal to Heal yapacağız ve orayı kullanacağız. Çok güzel. Ardına da bir ball roll ekledik. Orada kendimize de bir açı yarattık ve böyle bulduk. Heal to Heal'ı ben tamamen ceza sahası içinde alan açmak, hızlanmak amacıyla kullanmışım. Siz de bu şekilde kullanarak rakiplerinizi ekarte edip fark yaratabilirsiniz. Evet, 3 yıldız hareketlerden yine devam. Yine çok etkili bir hareket. Rulet. Oyuncunun baktığı yön, tabii yine söylüyorum, çok önemli. Yön bu skill işinde bilmeniz gereken, yapmanız gereken en önemli şey. Oyuncunun yönü şu anda sağ taraf, önü sağ taraf olduğu için arkasından başlayıp sağından veya solundan bir 180 çizeceğiz. Hemen gösteriyorum. Analog'dan da takip edebilirsiniz zaten. Giderken arkasından başlayıp öne doğru bir 180 çizdik. Hani Step Over'da önünden başlayıp arkasına doğru bir 180 çiziyorduk ya. Bunda da tam tersi. Arkasından başlayıp önüne doğru bir 180 çiziyoruz ve ruleti yapmış oluyor. Rulet çok etkili. Kesinlikle şiddetli bir şekilde öneriyorum kullanmanızı. Çok etkili. Şimdi maç içi örneklerinde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir iki örnek var ki yani böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, ilk efsane rulet örneğimizle başlıyoruz. Yani bu görüp görebileceğiniz en iyi örneklerden biri olabilir. Gördüğünüz gibi ilk, aman Allah'ım, ilk gelişine rulet. Yani ödülünü de alıyoruz. Gelişine rulet gerçekten çok önemli. Bu sene çok önemli ve çok ekstra. Yani çok ekstra. Gerçekten çok ekstra. Normalde tabii ki kullanabilirsiniz ama bu şekilde gelişine de kullanmayı unutmayın. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Evet, ikinci örneğimiz. Bakalım, Zielinski'de Martial'e verdik ve bakın direkt bir rulet, bu sefer çaprazından yaptık. Yani oyuncunun orada arkası neresiyse oradan başlatıyorsunuz ruleti. Çok karışık bir durum yok. Arkasından başlayıp önüne doğru bir 180 çiziyorsunuz. Sağından, yani nereden yapmasını istiyorsanız. Solundan veya sağından. Bu da çok güzel bir örnek. Alır almaz güzel bir rulet. Pasımızı verdik. Muriel. Alır almaz yine bir. Burada direkt gelişine değil ama aldıktan bir saniye sonra hemen hareketimizi yapıyoruz ve rakibimizden kurtulup hemen golümüzü atıyoruz. Gördüğünüz gibi yani kullanım amaçları belli. Bunu daha çok, ruleti dikkat ettiyseniz, daha çok çalım için kullanıyoruz. Çünkü bir anda çok etkili, yani topu koruyarak da dönüyor. Rakibinizi rahat bir şekilde egale edebiliyorsunuz. Kullanın, bunu da öneriyorum. Yani benim hani top skill'lerimi sayarsak step over, rulet, bunlar hep üstlerde duruyor yani. Şimdiki hareketimiz body feint, yani Türkçesi sola gider gibi yapıp sağa gitme ya da sağa gider gibi yapıp sola gitme, yani sol gösterip sağa gitme, sağ gösterip sola gitme gibi. Normal giderken oyuncunun yine bu sefer solundan veya sağından ama arkadan çizeceğiz bu sefer. Bir 180 çizeceğiz. Yine bakın kolda da takip edebilirsiniz zaten. Giderken Ramos'un solundan sağına bir 180 çiziyorum. Yine sağından soluna bir 180 çiziyorum. Etkili bir skill. Birazdan nasıl etkili olduğunu göreceksiniz. Evet, şimdi ilk body feint örneğimize bir bakalım. Aldık topu ve hemen bir body feint, gördüğünüz gibi orada hemen bize sağa doğru bir zaman tanıdı. Orada önümüzdeki boşluğu değerlendirme imkanımız oldu. Topu Martinelli ile buluşturuyoruz. Orada sağımız boş. Hemen oraya yönelmek için bu hareketi yapıyoruz ve gördüğünüz gibi oradaki boşluğu çok rahat bir şekilde değerlendiriyoruz. Ne yapıyoruz? Merino'dayız. Pasımızı verecek miyiz? Verdik Kore'ye. Yine bir sağından soluna hemen bir body feint ve gördüğünüz gibi çok rahat, çok profesyonel, yani diyecek bir şey yok. Evet, şimdi benim çok sevdiğim hareketlerden biri. Yani videolardan, şimdi 13 video arasından baktım, kullanmışım ama hani genelde gol pozisyonlarını koyduğum için videolara, o zaman da videolardan çok öyle goller atmamışım ama iki tane örneğimiz var, bakacağız. Lateral heel to heel hareketi, yan heel to heel, yani bu normal heel to heel yapmıştık ya, bunun
yan olanı, paralel olanı. Bunu da L1'e basılı tutarak oyuncunun soluna ve sağına yapıyorsunuz. Böyle bir hareket yapıyor. Dururken böyle tabii ki ama hareket halindeyken böyle bir hareket yapıyor. Müthiş bir yön değiştirme hareketi, müthiş bir rakipten sıyrılma hareketi. Mesela böyle gidiyorsunuz, bir anda rakibiniz bastı mı abi hemen topu buraya alın, koruyun topu. Ya da bak hemen böyle. Yani çok seri bir hareket. Tabii bunu 3 yıldızlı oyuncuyla yapıyoruz biz şu anda. Marquinhos'la yapıyoruz. Bunu mesela Verratti ile yaptığınız zaman daha hızlı yapacaktır. Bakın direkt daha net yapıyor yani çok seri yapıyor. Driblingi de iyiyse. Benim deyimimle L1 tıktık. Oyunun deyimiyle lateral heel to heel hareketine şimdi bakıyoruz. Henry ile gidiyoruz. Pasımızı verdik. Bir ball roll. Arkasından Henry. Bakalım ne olacak. Bir L1 tıktık. Aman Allah'ım 2 kişi birden gitti. 2 kişi birden gitti. Yani gördünüz bir anda zaten anlatırken de söylemiştim. Çok seri yön değiştirebiliyorsunuz. Çok seri bir şekilde rakipten kurtulabiliyorsunuz. Topu koruyabiliyorsunuz. Ceza sahası içinde gerçekten ölümcül. Bir heel to heel yaptık. Ondan sonra Zaha'yı kaçırdık. Gelişine bir lateral heel to heel. Gördüğünüz gibi rakibimizden rahat bir şekilde sıyrıldık. Yani sıyrılmasak bile orada tam olarak aslında elastikoyla sıyrıldık ama orada sıyrılmasak bile bize bir alan tanıdı. Oradan sonra bize elastiko yapmamıza olanak sağladı. Skill'lerin zaten bazı skill'lerin asıl amacı budur ama bu L1 tık tık hareketi de çalım atabileceğiniz skill'ler arasında. Yani alan açabilecek bir skill aynı zamanda ama rakibinizi de geçebilirsiniz. Geldik 4 beceri skill'e sahip oyuncuların yapabildiği hareketlere. İlki stop and turn. Ne yapıyoruz? Oyuncunun bir önüne bir de çıkmak istediğimiz yere sağa veya sola doğru sağ analogu ittiriyoruz. İlk önce önüne sonra sola yaptım. Bakın yukarı doğru çıktı. İlk önce önüne sonra sağa yaptım. Aşağı doğru çıktı ama dikkat ettiyseniz mesela Ramos bunu çok kötü yapıyor. Çünkü 3 yıldız. O yüzden kesinlikle 3 yıldız oyuncularla yapmıyorsunuz. Çok ağır yapıyor. Şimdi farkı göreceksiniz. Sağa yukarı. Bakın ne kadar seri yapıyor. Bu hareket çok güzel. Topu koruyarak dönüyorsunuz. Ee, yani bunun tabi 5 skill olan versiyonu da var da o da iyi. Ama bu stop and turn'ü ben çok seviyorum. Oyuncunun gittiği yöne doğru önüne ve çıkmak istediğiniz yere sola veya sağa doğru bir çıkış yapıyorsunuz. Analogdan da zaten görebilirsiniz. Şimdi öne aşağısı olduğu için sağ analogu aşağı ve sola yaptım. Gördüğünüz gibi sola çıktı. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir örnekle karşınızdayım. Buradan body feint'i hatırlıyorsunuzdur. Bunun devamında Muriel'le müthiş bir stop and turn ve rakibimiz artık yok. Bir şanssızlık oluyor ama sonra golü atıyoruz. Orada gördüğünüz gibi o stop and turn skill'i bize çok güzel bir şekilde çalım attırdı. Rakibimizden bir anda kurtulduk. Bu skill'i genelde beklemiyorlar. Bunu bu arada çok kullanan yok. Haberiniz olsun. Ceza sahası içinde yaptığınızda rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Mutlaka oyununuza ekleyin. Bu sefer de rakibimizden bir örnek var. Rakibimiz geliyor. Topu Aubameyang'a verdi. Aubameyang çaprazı doğru yöneldi. Önüne ve sola doğru çıkışını yaptı ve çok güzel bir gol attı. Yani rakibin de bir golünü koymak istedim. Kullanım yerlerini görebilin diye ama az çok zaten nasıl olduğunu anladınız. Ben de hiç beklemiyordum mesela. Ben skill'i yaptığım halde onun hani yapılabilecek olduğunu bildiğim halde beklemiyordum. Şaşırtıyor. Mutlaka deneyin. Ne yapıyoruz? Topu verdik Martinelli'ye. Tekrar Muriel. Bir anda stop and turn rakibimiz hiç beklemiyordu ve güzel bir golü kaçırıyoruz. Ama zaten orada önemli olan şut açısını yaratmak, rakipten kurtulmak ve şut çekebilmekti. Onu da zaten sağladı. Teşekkürler stop and turn. Sıradaki hareketimiz La Croqueta. Geçen sene FIFA 21'de, FIFA 22'de çok etkiliydi. Hala da çok etkili. Ben çok kullanmıyorum ama yine kullanmamız gereken aslında bazı yerler var. Özellikle şut fake'i sonrası çok işe yarıyor. Loco harekete normal giderken L1'e basılı tutuyorsunuz. Oyuncunun soluna veya sağına sağ analoğu bir süre tutuyorsunuz ve hareketi yapıyor. Bakalım gidelim. Sağına doğru tuttum. Hareketi yaptı. Yön değiştirme olarak biliniyor. Mesela gittiniz. Zaten örneklerde göreceksiniz. Shoot fake'i. Arkasına bir Loco harekete hemen rakibinize ekarte edebiliyorsunuz. Örneklere geçelim. Daha net anlaşılır. Evet ilk örneğimiz. Bakalım. Inaki Williams'dayız. Body feint'i yaptık. Ondan sonra bir şut fake'i. Bakın La Croqueta'yı bu sefer sağına doğru yaptık. Çünkü bu tarafa doğru bakıyorduk. Rakipten kurtulmak için o şekilde yaptık ve gayet de başarılı oldu. Bakın Diaby ile gidiyoruz. Ball roll yaptık. Orada De Jong, Korea,
Bir şut fake'i, önümüzü döndük. Arkasına hemen Black Rocket'a ve önümüzü çok profesyonel bir şekilde boşaltıp golümüzü atıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik benim oyunda en çok kullandığım skill'lerden birine. Şut fake'ini yaptıktan sonra nasıl yön vermiyorduk? Bunda da yön vermeyeceğiz. Sadece ekstra olarak L2'ye basacağız ve analoğu bırakacağız. Gidiyoruz, bastık, L2'ye basıp şut fake yaptık. Gidiyoruz, L2'ye basıp şut fake yaptık. Böyle bir hareket yapıyor. Yani çok estetik duruyor. Ben bunun arkasına tabii sadece tek bunu kullanmıyorum. Bunun arkasına illa bir şeyler yapıyorum. Özellikle 5 skill'li oyuncularda arkasına elastiko, reverse falan bir şeyler yaptığım oluyor. Yani hiç boş bırakmıyorum. Ama görünüşte bir anda topu değiştirmek için, mesela topu diğer ayağınıza almak için çok etkili. Mesela adam solak ya da sağ ayaklı. Hop, aldın sağına devam ediyorsun. Bakalım L2 şut fake'ini nasıl kullanmışız. Diaby ile gidiyoruz. Hop, yaptık hemen. Gördüğünüz gibi amacımız zaten neydi? Diğer ayağımıza çekmek. Bir anda alanı boşaltmak. Ondan sonra zaten istediğinizi yapın. Yani içeri kat edin, pas verin. Martial'den topu James'e attık. Bakalım James ne yapacak? Rakibimiz çok dengesiz geliyor. Belliydi zaten. Hemen L2 şut fake'ini yaptık ve topu diğer ayağımıza alıp önümüzdeki alanı rahat bir şekilde kullanıyoruz. Skill'in yani etkinliğini sorgulamaya gerek yok. Oldukça etkili. Evet, bu da farklı bir örnek. Yine solumuzu aldık. Arkasına bir body feint yaptık ve penaltıyı veriyor hakem. Hakem penaltıyı veriyor. Evet, L2 şut fake'ine son bir örneğimiz var. Bakın, çektik. Hemen gördünüz mü? Yani anlatmak istediğim aslında bu. Oraya doğru giderken bir anda oyunun yönünü terse döndürebiliyorsunuz. Yani yukarıdaki adamı orada başka türlü görme imkanınız var mıydı? Vardı tabii ki. Şut fake'i yapabilirdiniz. Ball roll yapıp yukarı dönebilirdiniz ama bunun kadar seri olmayacaktı. Orada o doğru kararı vermek de önemli. Çok güzel bir şekilde yukarıya pas açımızı yarattık. Bir daha izleyelim hatta. Bakın, aşağı çapraza doğru gidiyoruz bir de. Bakın ya, bu çok ekstra bir şey. Gerçekten bu skill için bu çok ekstra bir şey. Yani bunu mutlaka bu tarz durumlarda kullanmanız gerekiyor bence. Yani asla yabana atılacak bir skill değil. Kesinlikle oyununuza ekleyin. Bakın, bu benden size yıldızlı bir öneri. Evet arkadaşlar, geldik şimdi bu senenin yeni hareketlerinden biri olan L1 heel to heel diyorum ben. Ama gerçek adı sanırım heel to heel ball roll'du. Heel to ball roll da olabilir. Nasıl heel to heel yapmıştık? Bu sefer de L1'e basılı tutarak heel to heel yapıyoruz. Öyle gördüğünüz gibi topu arkasına atıyor. Bunu Colin Kazım Fenerbahçe'deyken MTK maçında yapmıştı. O maçta gerçekten çok iyi oynamış. Şu anda nereden geldi aklıma bilmiyorum ama hatta Ertem Şener miydi spiker? İşte Cristiano Ronaldo'yu andıran o bilek hareketleri. YouTube'a Colin Kazım MTK maçı show falan yazın, çıkıyor. Oradaki hareketine çok benzetiyorum zaten o hareket. L1'e basıyorsunuz. Oyuncunun yani heel to heel yapar gibi sadece ekstra L1'e basıyorsunuz. Sağ analog, sağ sol. Bunda tek fark şu: çıkmak istediğiniz yönü belirleyebiliyorsunuz. Şimdi ben yaptım. Sağa çıktı. Bunu kendi yapıyor. Mesela ben gidiyorum. Sol analogu yukarı doğru kaldırdığınız zaman hareketi yaptıktan sonra sola çıkar. Ama sağa doğru sol analogu oyuncunun sağına doğru çekerseniz sağa çıkar. Şimdi de sağa çıkacağım. Bakın, sağa çıktım. Sonunda yön verebiliyorsunuz. Önemli olan bu. Yeni skill'leri de zaten videonun sonunda yine bu sene yeni gelen skill'leri belirteceğim. Ben çoğunu kullanmıyorum. Sadece bunu kullanıyorum yeni skill'lerden. Bu biraz daha diğerlerine göre fark yaratıyor. Onları da anlatacağım. Şimdi maç içindeki kullandığım yerlere geçelim. Çok da kullanmadım ama bir iki tane örnek var. Hemen bakalım. Evet, heel to heel ball roll'da ya da heel to ball roll'da ilk örneğimiz. Martinelli ile top aldık. Hemen bir heel to ball roll. L1 heel to heel diyeceğim. Arkasına bir tane daha yaptık. Bu sefer sağ yaptık, dikkat ettiğiniz gibi. Gayet önümüzü boşalttık. Bu örneği zaten L2 şut fake olarak göstermiştim. L2 şut fake'ini yapıyoruz ve arkasına hemen L1 heel to heel yapıp önümüzü boşaltıyoruz. Yani dediğim gibi o L2 şut fake'inin arkasında yapılır. Normalde yapılır. Mesela ilk örnek de güzeldi. Şaşırtabiliyor çünkü sağ ve sola çıkışı var ya, oradan nereye çıkacağını rakip kestiremiyor bazen. O yüzden kullanın. Yani arada kullanın. Sürekli değil ama arada kullanın. Evet arkadaşlar, şimdi geldik 5 yıldız skill'e sahip oyuncuların yapabildiği beceri hareketlerine. Tabii ki Elastico ve Reverse Elastico ile başlayacağız. Yani oyunun her yerinde kullanılan, yani bence kesinlikle fark yaratan, gerçekten fark yaratan bir skill. Oyuncunun body feint yaptığımızı düşünün. Sağından soluna, arkasından dolanarak 180 çiziyorduk ya, yine aynısı ama bu sefer Elastico yapıyor 5 skill olduğu için. Solundan sağına, sağından soluna. Yani hiçbir şey değişmiyor. Bu sene sadece yeni bir özellik geldi. Sol ayaklı oyuncular da
önceden reverse yapıyordu. Yani solundan başladığınız zaman reverse yapıyordu. Bu sefer artık sol ayaklı oyuncular da solundan yaptığınız zaman, solundan başlayıp arkasına sağına doğru bir 180 çizdiğiniz zaman elastiko yapıyor. Ona sadece dikkat edin. Evet arkadaşlar, ilk örneğimiz elastiko ve reverse elastiko için. Bakın David Neres'te direkt bir reverse ve çok ince bir çalım. Arkasından bir shoot fake yapıyoruz. Bu skill biraz gereksiz. Sonra ne yapacağız? Bir devam gelecek gibi. David Neres'te bakın. David Neres solak, bakın dediğim olay oldu. Solak oyuncuyla elastiko yaptım. Aynı şekilde solundan başladım. Normalde onu geçen sene yaptığınız zaman sol ayaklı oyuncular reverse elastiko yapıyordu. Ama bu sene yeni geldi o özellik. Artık sol ayaklı oyuncular da sol ayağından elastiko yapabiliyor. Penaltıyı da aldık. Evet, yine bir örnek. Neres'te shoot fake'i yaptık. Bakın arkasına hemen bir reverse. Ben reverse'ü daha çok kullanıyormuşum bu arada, onu fark ettim. Gayet orada alanı açıp pası verdik. Bir pas daha zaten gol. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Maximin'e atacağız topu. Maximin'le yukarı doğru bakıp bir reverse, hemen orada müthiş bir şekilde sıyrıldık. Arkasına bir L2 şut ve 2 falan, ondan sonrası zaten gidiyor. Çok güzel bir alan açtık orada kendimize. Ondan sonra zaten gidebilirdik. Ben farklı şeyler yapmayı tercih etmişim. Evet, yine bir elastik örneğiyle beraberiz. Hemen bir elastiko yaptık ve orada yukarıya oynayıp golümüzü atamadık. Ama gördüğünüz gibi orada elastiko, bu arada reverse elastiko ve elastiko çok aniden hızlanma da veriyor. Bu yüzden de kullanılıyor. Zaten oyunun en etkili skill'lerinden ikisi bence. Orada gördüğünüz gibi hemen bir elastiko yaptık ve önümüz bomboş kaldı. Topu Felix'le buluşturduk. Tekrar bir reverse. Orada çok güzel bir açı kazandırdı bize o reverse elastiko ve golümüzü attık. Coman'la yine gidiyoruz. Shoot fake yaptık. Arkasına bir reverse elastiko. Orada ne kadar ince sıyrıldığımızı gördünüz. Yani reverse elastiko ile elastiko gerçekten muhteşem bir buluş. EA Sports çalışanlarını gerçekten tebrik ediyorum. Gerçi Ronaldinho'yu tebrik etmek lazım. Coman topu aldı. Coman'dan müthiş bir elastiko ve rakip artık yok ve golü de atıyoruz. Evet, güzel bir örnekle daha beraberiz. Alır almaz bir elastiko. Önümüzü döndük. Arkasından Joao Felix bakalım ne yapacak. Bir rulet yaptı. Bir şut fake'i. Arkasına bir elastiko daha. Aman Allah'ım, rakipler yok oldu. Ve golü de attık. Yani elastikoyu çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten örneklerden görünüyor. Kesinlikle takımınızda best skill biri olması lazım ve bu elastikoyu da alışmanız lazım. Kesinlikle oyununuza eklemeniz gerekiyor. Evet, sıradaki skillimiz Hokus Pokus. Yani benim fantezi skilllerimden birisi. Aslında gereği yok ama ben çok seviyorum. O yüzden yani etkili olduğumuz noktalar da var. Mutlaka kullanmanız gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Yani olmasa da olur bir skill ama e, estetik olarak güzel duruyor ve işe de yarıyor. O yüzden size ben göstermek istiyorum. İlk önce oyuncunun arkasına, yani bu sol sağ ayaklı oyuncu değişiyor ama sağ ayaklı oyuncu için oyuncunun soluna doğru bir 90 derece, ardından tam tur 180 çizeceğiz sağına doğru. Koldan da takip edin. Şöyle hokus pokusu yapıyoruz. İlk önce soluna bir 90, arkasından sonra da o kaldığımız, bitirdiğimiz yerden tam tur bir sağına doğru 180 çiziyoruz ve hareketi yapmış oluyor. Arkasından başlıyoruz. Bir 90 çiziyoruz. Ondan sonra tam tur sağına doğru 180. Bunun tam tersini yaptığınız zaman da şu hareketi yapıyor. Ben bu hareketi çok sevmiyorum. 3 kere dokunarak elastiko yapıyor. Bunu çok sevmiyorum. Benim sevdiğim hokus pokus. Bunu Abubakar çok yapıyordu, biliyorsunuz. Evet, hokus pokus örneğimiz geliyor. Topu Koman'a atıyoruz. Sol kanattan ceza sahasına doğru giriyoruz ve hokus pokusu yapıyoruz. Bir anda rakibimiz gidiyor ve topu ağlara gönderiyoruz. Evet, hokus pokusla alakalı bir örneğimiz daha var. Ona da hemen bakalım. Yine kime gidiyor top? Zaha'ya mı gidiyor? Evet, Zaha'ya gidiyor. Bunu hatırlıyoruz. L1 tık tık. Arkasına elastiko. Şimdi bir hokus pokus geliyor. Yine aynı şekilde bir hokus pokus. Yani rakip o hokus pokusu yapacağınızı anlasa bile o topun nereye gideceğini kestiremiyor ve bu yani güzel bir şey. Rahatça geçebiliyorsunuz. Ondan sonrası zaten tamamen sizin kontrolünüzde. Güzel çalım atıyor yani. Ben sevdiğim bir skill. Genelde kullanıyorum. Yani genelde 5 skill oyuncularım varsa bu hareketi yapıyorum kanattan içeri girerken. Siz de arada kullanın, yani zararı yok. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Rabona Fake. Bu da benim çok kullandığım bir skill. Yani e,
Sizin çok kullanmanızı tavsiye etmem ama bazı yine noktalarda kurtarıcı olabiliyor bir anda topu durdurmak, yön değiştirmek için, topu diğer ayağınıza almak için falan. L2'ye basıp şut fake'i yapıyorduk ya bu sefer buna yön vereceğiz. Oyuncunun gerisine doğru. Gidiyorsunuz. L2'ye basıp şut fake'i yapıp sağ analoğu, sol analoğu pardon oyuncunun gerisine doğru yön verdiniz. Şimdi bu tarafa doğru giderken oyuncunun gerisi yukarısı olduğu için sol analoğu yukarı çekeceğiz. L2'ye bastık, şut fake'i yaptık ve sol analoğu yukarı doğru çektik. Biraz pratik isteyebilir ama yapılışı çok çok zor değil yani. Biraz alıştırma yaptıktan sonra alışırsınız. Evet, ilk örneğimiz bakalım. Mahrez'de gidiyoruz. Mahrez'den bir Rabona fake geldi ve bakın orada arkasını da döndü. Hem topu korumuş oldu hem de orada kendine bir alan yaratmış oldu. Ondan sonra pas verebilir, istediğini yapabilir, dönebilir, tekrar geriye dönebilir rakibini şaşırtmak için. Ama o istediğimiz alanı yakaladık hem de topu korumuş olduk. Aşağı doğru David Neres'te gidiyoruz ve Rabona fake'i yaptık ve topu önümüze aldık. Orada istediğimiz alan da mevcut. Şuraya pasımız var, buraya pasımız var, geriye verebiliriz. Devam edebiliriz, ileri devam edebiliriz. Orada kendimize güzel bir opsiyon yarattık. Önemli olan da zaten bu. Çok gerekli mi? Çok değil ama güzel duruyor, estetik duruyor aynı hokus pokus gibi. Ceza sahası içine girerken mesela ilk örnekteki daha buna göre efektif ama kullanım alanları genel olarak bu. Tabii bunun arkasına mesela bir elastiko, bir reverse yaptığınız zaman işler daha değişiyor. Yani bu skill'leri tek başına düşünmeyin. Bunların arkasında bir şey yaptığınız zaman o zaman işte pro oyuncuları alt edebiliyorsunuz, iyi maçları kazanabiliyorsunuz, zor maçları kazanabiliyorsunuz. Bunlar üzerinde biraz yoğunlaşın. Evet arkadaşlar sıradaki hareketimiz scoop turn. Yine tabii ki 5 yıldız beceriye sahip oyuncularla yapılıyor. Yön vererek şut fake'i yapacağız ama bu yönü çok dik vermeyeceğiz. Mesela böyle giderken tam alta yaptığınız zaman tam dik aşağı bir şekilde 90 derece yaptığınız zaman olmaz. Bunu 45 derecelik çapraz açılar vererek yapacağız. Mesela giderken sağa doğru bir şut fake'i yapıyoruz ve scoop turn yapmış oluyor. Aynı şekilde sola, sağa. Analogdan da zaten takip edersiniz. Çok fazla kırmıyorum sol analoğu. Çok fazla kırınca çünkü bakın direkt yukarı yapıyor. Bunu istemiyoruz. Şöyle hafif kırdığımız zaman scoop turn'u yapıyor. Ben bunu genelde ball roll artı scoop turn yapıyorum. Ona da zaten birazdan değineceğiz. Şimdi bir tane örnek var onu göstereyim. Ondan sonra yavaş yavaş videonun son hareketlerine doğru geçelim. Evet bu örnek rakibimizden geliyor. Ben çünkü çok çok kullanmıyorum ama kullanmam gerekiyor. Topu alıyor bir tane scoop turn ve orada o scoop turn ona hem hız boost'u sağlıyor hem de çok güzel bir alan açıyor. Vinicius'la soldan sağa doğru bir scoop turn yaptı ve bizi yok etti. Evet şimdi gelelim benim en çok kullandığım hareketlerden biri. Geçen seneyle başladı bu hareket. Hatta FIFA 21 de olabilir. Geçen sene ve bu sene de oldukça etkili. Ball roll, scoop turn yani ball roll sonrasına hemen scoop turn. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz. Çok kolay bir hareket değil. Tutturması biraz zaman alıyor. Özellikle bu oyunda biraz yavaşken zorlanabiliyorsunuz. Ben bile bazen tutturamıyorum. Ama mantık olarak ball roll'un arkasında hemen scoop turn yapıyoruz. Yani iki hareketi birleştirdiğimizi düşünün. Ball roll'u yaptım hemen scoop turn. Aşağı yukarı. Genelde ball roll yaptığınız yönün tersine yapmanızı öneririm. Daha etkili oluyor. Ama diğer türlü de tabii ki yapabilirsiniz. Aşağı yaptım, yukarı scoop turn'e çıktım. Sağa mesela sağa ball roll yapıp sağa da çıkabilirsiniz. Bu şekilde de oluyor. Yine aynı şekilde sola yapıp sola da çıkabilirsiniz. Yani sağa sola çıkmanın dışında bir anda böyle geriye de dönebilirsiniz. O da gayet etkili. Bunu biraz antrenman yapmanız gerekecek. O zamanı iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten bu oyunda biraz zor. Oyunda bu kadar ağırken gayet zor bir seviyeye geliyor. Ama alıştıktan sonra oldukça etkili. Mesela böyle gidiyorsunuz. Çektiniz hop döndünüz. Yani çok çok hızlı. Çok çok hızlı. Evet ilk örneğimiz bakın Neres'le çektik hemen terse doğru döndük ve oradaki hemen boşluğu gördünüz zaten bize bir pas açısı yarattı. Ben tercihimi tabii yanlış kullanıyorum ama önemli olan orada boşa çıkabilmek. Topu maksimine attık. Orada rakibimiz geliyor oradan çıkmamız lazım. Hemen kendimize bir alan oluşturduk ve pası da atabilirdik. Offside taktiği oldu ama pası attık sonrasında da golü buluyoruz. Yani dediğim gibi alan açmak için bir anda oyunu terse döndürmek için çok efektif. Evet yine Koman'la gidiyoruz bakın şeyler yaptık. Şimdi bir Elastiko gelecek. Elastiko diyorum. Ball roll, scoop turn gelir. Çünkü aynen bakın iki kişi direkt gitti.
Yani orada siz zaten onu artık yapa yapa orada şunu yaparsam şöyle olur, şunu yaparsam böyle olur gibi matematiğini kurup orada hangi skill yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Ama bu da çok güzel bir örnekti. Evet, şimdi Joao Felix'le bakın ball roll yaptığımız yöne bu sefer yapıyoruz scoop turn'ü, ball roll artı scoop turn'ü ve yine orada kendimize bir alan açmış oluyoruz. Yani dediğim gibi ball roll'un tersine de olur, ball roll'u yaptığınız yöne de olur. Önemli olan onu o an matematiğini kurabilmek. Nereye çıkmak istiyorsanız yani doğru yer neresiyse size göre ona göre ball roll scoop turn'ü yapmanız gerekecek. Evet arkadaşlar, benim anlatacağım skill'ler bitti. Şimdi bu sene yeni gelen skill'leri göstereceğim. Sonra bir de cancel'lardan bahsedip videoyu bitireceğiz. Bu sene yeni gelen skill'lerden zaten bir tanesini videoda anlattık. Heal to ball roll. Yani ben öyle diyorum. Gerçek adı ne bilmiyorum ama L1'e basılı tutarak heal to heal. Onun dışında bu sene yeni gelen hareketlerden biri de şu. Böyle giderken L2'ye basıyorsunuz. Sağ lock yukarı aşağı yaptığınızda böyle bir body feint'in daha gelişmişi gibi bir şey diyelim. Onu yapıyor. Aynı şekilde L2'ye basıyorsunuz. Sağ sol yaptığınızda da sola çıkıyor. Sol sağ yaptığınızda sağ. Sağ sol yaptığınızda sola. Yani en son nereye götürürseniz çıkışı oraya yapıyor. Bunu 4 beceri hareketler yapabiliyor yanlış hatırlamıyorsam. Yok, 3 beceriler de yapıyormuş. 3 beceriler de yapabildiği bir hareket. Yani çok etkili değil. Biraz çünkü skill süresi uzun, animasyon süresi uzun. Çok çok etkili gibi durmuyor. Ama yani aklınızda bulunsun. Ben kullanmıyorum. Çok da kullanacağım bir hareket değil. Onun dışında 5 skill'lerin yapabildiği şu hareket geldi. Bu hareket dururken yapılıyor. Az önceki gösterdiğim hareketin yapılışıyla aynı, sadece durmanız gerekiyor. Yine L2'ye basıyorsunuz, sol sağ yapıyorsunuz. Böyle bir hareket yapıyor. Bu biraz daha etkili. Özellikle ceza sahası içinde falan kullanabilirsiniz. Ya da kanattan geliyorsunuz, bir şut fake'i yaptınız. Arkasına bunu yaptınız. Hani orada bir rakibiniz şaşırabilir ama ben yine çok efektif bulmuyorum. Onun dışında başka ne var zaten? Yeni gelen sol elastiko var. Bir de koşarkenki gelen şut fake'i var. Şöyle biraz daha şey yapıyor, sert yapıyor, daha böyle keskin yapıyor ama bunu da çok önermiyorum. Bu şekilde şimdi cancel'lara geçelim. Cancel'lar nasıl yapılıyor? Şimdi cancel'lar için biraz pratik yapmanız gerekiyor. Yani antrenman arenasında biraz çalışmanız gerekiyor ya da böyle Sandra modunda da yapabilirsiniz. Benim en çok cancel'ladığım hareketler stop and turn. Ondan sonra bu four touch turn var. Onu göstermedim çünkü çok kullanmıyorum. Daha doğrusu kullanıyorum ama cancel'ını kullanıyorum. Çünkü o da uzun. Şu hareketten bahsediyorum. Yani animasyon süresi uzun. Bunu mesela böyle yapıyorum. Hop, şurada hemen kesiyorum. Yani tam sonuncu dördüncü hamleyi yapmadan kesiyorum. Skill'i yaptıktan sonra mesela stop and turn yaptınız, hemen R2 L2'ye basıyorsunuz. Bu tabii şeyle alakalı. Koşu tuşu ve L2 olması gerekiyor. Yani sizde koşu tuşu R1 ise cancel'ı R1 L2 yapacaksınız. Aynı şekilde yine stop and turn'u böyle cancel'lıyorum. Bunun da kullanımı oluyor. Zaten videoda da göstereceğim birazdan. Maç içinden örnekler var. Bu four touch turn'ü cancel'lıyorum. Bu four touch turn de şöyle yapılıyor. L2'ye basıyorsunuz. Arkaya 2 kere sağ nolu götürüyorsunuz oyuncunun arkasına. Bunları cancel'lamada kullanıyorum genelde. Daha etkili oluyor. Şöyle. Biliyorsunuz 5 yıldıza sahip oyuncularla koşmadan stop and turn yaparsanız böyle yapıyor. Daha seri yapıyor. Mesela bunun cancel'ı için de çok iyi oluyor. Böyle cancel'ı istediğiniz yere çıkıyorsunuz. Analog'dan takip edin. Aynı şekilde yapıyorum. Mesela sağa çıkıyorum. Tekrar ileri gidiyorum. Ya cancel burada etkili yani. Bunun için dediğim gibi biraz pratik yapmanız gerekiyor. Öyle çok kolay bir şey değil ama cancel hareketin yarısında koşu tuşunuz ve L2'ye bastığınız zaman hareketi cancel'lıyor. Her hareket için geçerli değil. Mesela L1 shoot fake'ini de cancel'lıyor. Bakın koşuyu durdurdu. O hareketin yarısında kestik. Yani o hareketin yarısında hemen hareketi yaptıktan sonra R2 L2'ye bastığınız zaman hareketi cancel'lıyor. Şimdi maç içindeki örneklerine bakalım. Ondan sonra da artık videoyu yavaş yavaş bitirelim. Evet, şimdi ilk örneğimiz stop and turn cancel'ı geliyor. Bakın dönmedim, gördünüz mü? Tam olarak dönmedim ve oradaki şeyi gördünüz. Yani rakibim stop and turn yapacağımı hareketin yarısında anladı ama hareketi yarısında kestiğim için akla gitti ve orada bir boşluk verdi. Evet, şimdi de four touch turn cancel gelecek. Bakın burada four touch turn'ü yaptım, yarısında kestim ve pas verdim. Yani bu şekilde kullandığınız zaman gerçekten etkili oluyor ama biraz tabii alıştırma gerekiyor, pratik yapmak gerekiyor. İlk aşama için zor yani. Ama sonrasında gerçekten durdurulamaz bir şeye dönüştürebilirsiniz kendi oyununuza bunu uyarlayıp. Evet, şimdi cancel show dediğim bir video geliyor.
Bakın kimle yapıyorduk bunu? Lucas'la yapıyorduk. Bakın Lucas'la şimdi stop and turn'ü yaptık. Burada cancel yok. Bakın burada yine fortage turn'ü cancel'lıyorum. Gördüğünüz gibi yukarı çıktım. Şimdi bir stop and turn yaptım. Onu da cancel'ladım ve artık golü attık. Bu videoyu zaten TikTok'a ve YouTube Shorts'a atmıştım. Tekrar izleyelim. Lucas'la aldık. Bir stop and turn. Bunda normal. Bunda bir şey yok. Şimdi fortage turn'ü cancel'lıyoruz. Yarısını da kestik. Hemen bu tarafa çıktık. Sonra bir de stop and turn'ü kestik yarıda ve aşağı doğru yön verip golümüzü attık. Yani cancel önemli ya. Biraz yani fark yaratıyor, öyle söyleyeyim. Yani fark yaratmak istiyorsanız cancel'ı öğreneceksiniz. Evet, burada da bir cancel videosu var. Stop and turn'ü yine cancel'layacağız. Bakın stop and turn'ü yapıyorum ama cancel'ladım. Gördüğünüz gibi gitmedim öbür tarafa ve golümüzü attık. Aslında stop and turn'ü tam yapsak yine geçeceğiz ama ben orada rakip biraz daha şey düşünür diye, o hareketi yemez diye biraz daha gelişmişine gittim. Ama onu da yedi. Evet arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Maç içinden örnekler de gösterdim. Yani oyunda çok skill var ama ben en fazla kullandıklarımı söyledim. Hatta içlerinde 17 tane skill gösterdim ama hani bunu çok kullanmayın, bunu çok kullanın dediklerim de oldu. Oradan hani siz 6-7 tane bile skill alsanız sizin yararınıza olacaktır. Sorularınız varsa YouTube bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan, Discord'dan her yerden sorabilirsiniz abi. Oralardan da takip etmeyi unutmayın. Discord kanalımıza da gelin. Videoyu da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü daha fazla kişiye ulaşma imkanı oluyor videonun beğeni sayısı arttıkça. Hem benim için de bir motive oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sizlere bir faydası dokunur. Rehber videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Seviliyorsunuz.